Şeytanın hileleri türlü türlüdür. Asla vazgeçmez. Asla stop yapmaz. Kaybettiğini düşündüğü anda bile ne kurtarabilirimin hesabındadır. Hiç bırakmaz. Hilelerinden bir tanesi de rüya hilesidir. Bazı kulların rüyalarına girer ve onlara uhrevi mesajlar verir. Kendi kafalarından yorumlayacakları ve kendileri adına hüküm verecekleri mesajlar verir. Bir temsil, bir örnek getireyim. Bir zaman bir yerde sohbet yapıyorum. Bir kardeşim sohbetten sonra bir sual sordu. Hocam, ben bir rüya gördüm. Rüyamda rahmetli babacığım yanıma geldi ve bana şöyle dedi. Kardeşim, evladım, oğlum, sen çok hayırlı, çok iyi bir kulsun. Bundan sonra namaz kılmana gerek yoktur. Dedi ve ben bir yıl boyunca 5 vakit namazımı kılıyordum. Bu rüyadan sonra bıraktım. Ben doğru mu yaptım hocam? Şimdi İslam ilimlerine az çok bilmiş olan, temeli bilmiş olan bir adam bize böyle bir soru sorar mı? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım der mi? Bir adam namazı bırakmışsa kesin hatalıdır. Kesin yanlıştır. Ama hocam rüya gördüm. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim vefatımdan sonra ümmetime sadık rüyalar haberci olarak kalacaktır. Sadık rüyalar. Bu da sadık bir rüya. Babam geldi. Bana dedi ki bundan sonra namaz kılmana gerek yoktur. Şeriata bakacaksın. Gördüğün manevi işaretle şeriat çakışıyorsa bu şeytandandır. Bunu dinlemeyeceksin. Abdülkadir Geylani Hazretleri rabıta yapıyor. Tarikatta rabıta vardır. Tefekkür, yalnız başına karanlık bir odada kalma. Rabıta yaparken bir nur aksediyor rabıta yaptığı odanın içine. Ve karşısında çok güzel suretli bir adam. Ve şöyle diyor. Ey Abdülkadir, sen Allah'ın çok sevgili bir kulu oldun. Rütben çok yüceldi. Artık namaz farziyeti senin üzerinden kalkmıştır. Bizim başımızdan böyle bir şey geçse ne yaparız? Tamam kardeşim, sohbeti dağıtıyorum, iş bitti. Bundan sonra namaz yok. Vur patlasın, çal oynasın. Günde 5 defa abdest yok, namaz yok. İş bitti. Haber geldi. Der miyiz, demez miyiz? Dersin, çünkü cahilsin, İslam'ı bilmiyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne buyuruyor? Behey zındık şeytan, behey kovulmuş ey lain. Allah'ın peygamberinden bile kalkmamış olan namaz, onun ayağının tozu ekmeyecek bu garipten mi kalkacak? Cevaba bak. Neden böyle bir cevap veriyor? Çünkü peygamberimizi tanıyor. Çünkü bir hadis alimi, hem mutasavvuf hem hadis alimi. Şeytanın ilim sahibi insanı saptırması çok zor. Hele ki bu ilim sahibi ikinci kanadı almış ve tasavvuf yoluna girmişse. Zorluk gittikçe artar. Çok daha zorlaşır. Şeytan mesajlar verir. Bazen de güzel mesajlar gelir. Bunlar da rahmani rüyalardır. Ama şeytani olan insan bu mesajları ters algılar. Geçen hafta dükkanıma bir kardeşim geldi. Telaş içinde koştura koştura geldi böyle. Hocam bir rüya gördüm. Allah için bu rüyamı tabir et. Kardeşim dedim, sakin ol, gel otur. Anlat bakayım dedim. Rüyamda 2 tane kız karşıma geldi. Ancak ben biliyorum ki bunlar huri kızı, dünya kızı değil. Öyle bir güzellik ki dünyada öyle bir güzellik yok. Ben anladım, bunlar huri kızı. Bana dediler ki kalk, namaz kıl. Rüyadan uyanmak istemiyorum ama diyor uyandım. Bir baktım ezan okunuyor. Başladım titremeye. Korkmaya başladım. Dedim ne yaptın sonra? Korktum hocam diyor, döndüm hanıma sarıldım yattım. Bu rüyamın tabiri nedir hocam? Kardeşim, rüyanın tabiri şudur. Sen bir Arnavutsun. Bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Allah Teala bu kardeşimizin rüyasına 2 tane huriyi göstermiş. Olmuş olanlar çoktur. İslam tarihinde çok insan vardır. Ahiretten sahneleri görmüş olanlar, kabirden sahneler, hurileri görmüş olanlar, cennetten sahneleri görmüş olanlar çoktur. Rüya aleminde Allah böyle haberleri verir. Bu kardeşimize hiçbir ibadet olmamasına rağmen Allah öyle bir mükafat veriyor ki, belki hayırlı bir amel işledi, Allah'ın hoşuna gitti, rüyasına 2 tane huri gönderdi. Bak, eğer kalkar namazını kılarsan ve bunda daim olursan sana biz varız, biz. Dünya kadınları ne? Sana biz varız diyor. İşaret bu. Bu ne yapıyor? Korktum diyor, hanıma sarıldım diyor. Kardeşim dedim, bu işaretten sonra hala namaza başlamayı düşünmüyor musun? Ya inşallah hocam, dua et bana nasip olsun.
Nasip olması için adım atman lazım. Şimdi sen evde otururken diyor musun, nasip olsun da bana bu haftalık gelsin. Hiç çalışmadan bana bu hafta Allah nasip etsin de haftalık gelsin. Diyor musun? Demiyorsun. Ne yapıyorsun? Adım atıyorsun tramvaya. Tramvaya gidiyorsun, parayı bastırıyorsun, dükkanına gidiyorsun. Patronun emirlerini yerine getiriyorsun, hafta sonu gidiyorsun, paranı alıyorsun. Elhamdülillah Allah nasip et ediyorsun. Adımını atmadan nasip yok. O hayal, o hikaye o. Rüyalarınızda çok dikkatli olun. Şeytani yorumlar getirmeyin. Şeytani rüyaları da hayra çevirmeye çalışmayın. Kendinizi kandırmayın. Rüya İslam'a uymuyorsa o batıl rüyadır.